Küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen dünyanın en çok silah ithal eden ülkelerinden olan Tayvan'dan bahsedeceğiz. Savunma envanterinin %77'si 1979-2020 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırmasına göre Tayvan, küresel silah ithalatında 11. sırada. Türkiye'den herhangi bir askeri araç gereç satın almıyor. Çünkü Çin yönetimi Tayvan'a askeri ekipman satan ülkelere ve şirketlere yaptırım uyguluyor. Türkiye, Tayvan'ı devlet olarak tanımıyor. Sadece ülkedeki vatandaşların hizmetleri için konsolosluk ve ticari ateşelik gibi hizmetler yürütülüyor. Tayvan, dünyanın en büyük yarı iletken ve çip üreticisi TSMC'ye ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden henüz hiçbir devlet Tayvan'ı tam olarak yok etmeyi düşünemiyor. Çünkü Tayvan'dan dünyaya ihraç edilemeyecek her çip ve yarı iletken her ülkenin ekonomisini zorlama imkanına sahip. Arabalar, bilgisayarlar, güneş panelleri ve benzeri. Günlük hayatımızda kullandığımız her ekipmanda neredeyse Tayvan'ın katkısı var. Bugün ordu nasıl yapılanıyor? Hangi ekipmanlar kullanılıyor? Tayvan'ın yürüttüğü askeri projeler neler sorularını cevaplandıracağız. Ayrıca Çin'in Tayvan üzerinde arttırdığı baskı ve artan siyasi işbirliklerini ele alacağız. Abone ve katıl bildirimleri açıldıysa Modern Ordular serimizin bu bölümünde Tayvan'ı konuşacağız. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla giriş yapalım. Ülkede erkekler için 1 yıl zorunlu askerlik uygulanıyor. Çifte vatandaşlar için de bu durum geçerli. Ancak eğitim durumu ve yurt dışı oturumları nedeniyle erteleme veya muafiyet mümkün. 18-36 yaş arasındaki erkekler için askerlik geçerli. Hizmet sonrasında 7 yıl boyunca rezervlik uygulanıyor. Ayrıca yedeklikten sonra 2 yılda bir 7 ila 14 gün arasında değişen eğitim şartı var. Bir istisna var. Askerlik yapmak istemeyenler için 1 yıl zorunlu kamu hizmeti yükümlülüğü gerekli. Kadınlarsa gönüllülük esasına göre orduya katılabiliyor. Subay veya profesyonel asker olabilirler. Örneğin Shen Yulin 2022 yılında kor generalliğe terfi etti. Ordunun başkomutanlık makamında Tayvan lideri Lai Ching-te bulunuyor. Genelkurmay Başkanı ise Amiral Mei Chia-shu. Ada ülkesi ve ordunun ana odağının deniz kuvvetleri olması sebebiyle denizci bir yönetici tercih ediliyor. Global Firepower Index'in araştırmasına göre 145 ordu içinde 22. sırada. Bütçe içinden aldığı payı ele alalım. 2020 ve 2024 arasını değerlendireceğiz. 2020, 2021 ve 2022'de %2.1, 2023'te %2.5 ve 2024'te %2.4'lük pay ayrıldı. Çin'le artan gerilimler sebebiyle yüzdesel olarak artış söz konusu. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz, hava ve askeri polis kuvvetleri. Yaklaşık olarak 196 bin askerin olduğu tahmin ediliyor. 95 bininin kara kuvvetlerinde, 45 bininin deniz kuvvetlerinde, 40 bininin ise hava kuvvetlerinde görevlendirildiği öngörülüyor. Askeri polis yapılanmasında ise 11 bin askerin bulunduğu varsayılıyor. Ekipman yelpazesinden bahsedelim. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. Ülkenin kendi imkanlarıyla ürettiği T-112 ve T-91 piyade tüfekleri kullanılıyor. Colt M4A1 ve Steyr AUG model tüfekler de tercih edildi. M1A2T Abrams'lar ana muharebe tankı olarak görevlendirildi. 80 adet envanterde, 28 adet yeni sipariş verildi. M41D model tanklar da hafif tank sınıfında değerlendiriliyor. Yeni dizel motorlar ve top kısmı eklenerek modernize edildi. Adet sayısı 100. Zırhlı personel taşıyıcılarda ilginç bir ülkeyle karşılaştık. Tayvan ve İrlanda'nın ortaklaşa geliştirdiği CM-32 model ZPT'ler birincil araç olarak kullanılıyor. 683 adet görevde. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan'ın ortaklık kurarak ürettiği CM-21 model zırhlı personel taşıyıcılar da yer alıyor. 225 adet envanterde. M113 model zırhlı personel taşıyıcılar da Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alındı. 650 adet bulunuyor. 1961 yılında üretildi. Modernize edilerek günümüzde kullanılıyor. Tayvan'ın kendi imkanlarıyla ürettiği CM-21, CM-26 ve CM-27A1 model araçlar da kullanımda. Son olarak Vietnam Savaşı yıllarında piyasaya sürülen V-150S komando model zırhlı araçlar da Amerika'dan ithal edildi. Topçu, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. Amerika'dan M1 ve M115 topları satın alındı. Tayvan üretimi olan T-65 model sistemler de kullanılıyor. Ayrıca M101 model top da bulunuyor. 650 adet envanterde. Amerika'dan temin ettiler.
Tayvan'ın kendi kapasitesiyle ürettiği T-69 model top sistemi de bulunuyor. Kundağı motorlu topçuların tamamı ise Amerika'dan geldi. M109, M44 ve M110 modeller kullanılıyor. Çok namlulu roket atar olarak tekerlekli M142 HIMARS sistemi bulunuyor. 11 adet envanterde. 18 tane sipariş edilmişti. Kalanların teslimatı da yapılacak. Ayrıca Tayvan'ın kendi imkanlarıyla ürettiği RT-LT-2000 sistemi de kullanımda. Kara havacılık unsurlarından bahsedelim. Helikopterlerin hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alındı. Taarruz görevlerinde 29 adet AH-64 Apache Guardian ve 67 adet AH-1 Super Cobra helikopterler bulunuyor. Gözlem ve destek görevleri için OH-58 Kiowa modelleri tercih edildi. 37 adet envanterde. Ağır nakliye operasyonları içinse CH-47 Chinook'lar bulunuyor. Genel maksatlı görevlendirmelerde UH-60 Black Hawk'lar görevlendiriliyor. Tayvanlı askeri pilotların eğitimlerinde de Bell 206 model helikopterler önceliklendirildi. İHA konusunda ise tüm araçlar Tayvan malıdır. Orta menzilli görevlerde 32 adet Albatros model kullanılıyor. Kısa menzillerde ise Cardinal 2 bulunuyor. Daha küçük olarak da Capricorn model tercih edildi. Bu 3 model İHA'yı da Tayvanlı şirket NCS-İST üretti. Deniz kuvvetlerine geçelim. Ağırlıklı olarak Amerikan üretimi unsurlar göreceğiz. 4 adet Keelung sınıfı muhrip kullanılıyor. Bunların tamamı Amerikan donanmasındayken hizmet dışına ayrılanlardan oluşuyor. Tayvan'a hibe edildiler. Fırkateynlerde de hibe yoluyla alınanlar var ancak. Hem Fransız üretimi olanlar hem Tayvan üretimi olan modellerle birlikte kullanılıyorlar. 5 adet Chi Yan sınıfı fırkateyn de Amerikan donanmasının hizmet dışına ayırıp Tayvan'a hibe ettiklerinden. Bunlar transferden sonra modernize edilerek kullanıldı. 10 adet Shen Kun sınıfı fırkateyn ise Tayvan'ın kendi kapasitesiyle ürettiği araçlardan. 1990'larda Fransa'dan 6 adet Kangding sınıfı fırkateyn satın alındı. Envanterde sadece 7 tane korvet var. Ancak bunların tamamı Tayvan'ın kendi imkanlarıyla ürettiklerinden oluşuyor. Tuo Chiang sınıfına ait korvetler bulunuyor. 12 adet daha yeni sipariş verildi. Devriye botları konusunda da çok sayıda yerli üretim araç mevcut. 31 adet Ching Chiang sınıfı bot kullanılıyor. Tuo Chiang sınıfına ait modelde hem devriye botu hem de korvet olarak kullanılabiliyor. 7 adet envanterde. Hepsi Tayvan üretimidir. 31 parça Kuanghua 6 sınıfına ait 31 adet hücum bot da Tayvan tersanelerinde üretildi. Almanya ile ortaklık kurularak 4 adet Yongfeng sınıfı mayın temizleme gemisi inşa edildi. Ayrıca Amerika ile ortaklaşa Yongjin sınıfı mayın temizleme gemisi de üretildi. 2 adet bulunuyor. Minjiang sınıfı gemiyle de mayın yerleştirme operasyonlarını yürütüyor. Toplam 4 adet mevcut. Hepsi 2020'den sonra envantere eklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 adet Newport model amfibi çıkarma gemisi temin edildi. İkisi de Amerikan donanmasından hibe edildi. Yeniden Amerika'dan Chung-Hai sınıfı 4 adet tank indirme gemisi satın alındı. Kaohsiung sınıfına ait 1 adet amfibik komuta gemisi de bulunuyor. Bu da Amerika'dan geldi. Suhai sınıfından 1 adet havuzlu çıkarma gemisi mevcut. Diğer gemiler gibi Amerika'dan temin edildi. Son olarak Tayvan'ın kendi imkanlarıyla ürettiği 1 adet Yushan sınıfı amfibi nakliye gemisi var. Tayvan'ın 3 farklı sınıfa ait 4 adet denizaltısı var. Bunlar Qianlong, Haishi ve Hai-Kun sınıflarına ait. Deniz havacılık unsurlarından bahsedelim. Hem Amerikan üretimi hem Tayvan üretimi farklı araçlarla karşılaştık. Deniz devriyeleri için Lockheed P-3 Orion uçağı kullanılıyor. 12 adet envanterde. Sinyal istihbaratı için Lockheed EP-3 Aries uçağı tercih edildi. 3 adet mevcut, 2 model de Amerika'dan geldi. İHA olaraksa Tayvan üretimi olan Albatros ve Kardinaller bulunuyor. Helikopterlerin de tamamı Amerikan üretimi. Skorsky S-70 ve MD-500 Defender helikopterleri tercih edildi. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Tayvan üretimi uçaklar var. Ancak çok sayıda Batı menşeili farklı araçla karşılaşacağız. Hem eğitimlerde hem de çok rollü görevlerde Tayvan üretimi AIDC-F CK-1 model uçaklar kullanılıyor. Toplam 129 adet. Aynı görevler için Fransa'dan Dassault Mirage 2000'ler satın alındı. 51 adet bulunuyor. Ayrıca Amerika'dan F-16'lar da temin edildi. 141 adet bulunuyor. 9 adet yeni sipariş verildi. İlk uçak 29 Mart 2025'te teslim edildi. Yeni siparişler F-16D Block 70 sınıfına ait. Erken uyarı ve kontrol için Amerikalı Grumman şirketi tarafından üretilen E-2 Hawkeye'lar bulunuyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen P-3 Orion model uçaklarda deniz devriyeleri
projelerinde görevlendiriliyor. Nakliye için Lockheed C-130 Herkül model uçaklardan 20 adet bulunuyor. Arama kurtarma ve genel görev maksatlarıyla 3 farklı helikopter var. Airbus H-225, Sikorsky UH-60 Black Hawk ve Sikorsky S-70 modeller mevcut. Jet eğitimleri için AIDC T-5 ve Beechcraft T-34 Mentor uçakları tercih ediliyor. İHA olaraksa Tayvan üretimi Tengyun ve Amerika'dan Sea Guardian kullanılıyor. Tayvan'ın yürüttüğü askeri projelerden bahsedelim. Overall Defense Concept adını verdikleri asimetrik savunma odaklı bir proje yürütülüyor. Yerli kapasiteyi artırmak istiyorlar. Ordu bütçesi yaklaşık olarak 20 milyar dolara yükseltilecek. Yerli dizel elektrik denizaltı geliştiriyorlar. İlk araç Haikun 2023'te suya indirildi. Toplam 8 adet üretilecek. Amerika'dan destek alındı. Shaiyang-Kong antibalistik füze üretecekler. 70 kilometre menzil öngörülüyor. Patriot ve Tiankun 3 ile entegre olacak. Ayrıca Barracuda 500 otonom seyir füzesi geliştiriyorlar. Düşük maliyetli drone füzesi olma amacı taşıyor. Eldeki F-16'ların modernizasyonu da yapılıyor. Viper standartlarına uyumlu hale getirilecek. NC Sist şirketi tarafından yerli jet eğitim uçağı da tasarlanıyor. 2025 itibariyle proje test aşamasında. Yeni zırhlı keşif aracı üretilmesi de takvime alındı. 2025 TATDE fuarında ilk prototip sunuldu. Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı yeni drone konseptini Tayvan'da uyguluyor. Eldeki drone filosu maksimum seviyeye getirilecek. Hankuang 2025 eğitimi düzenlendi. Özellikle amfibi istila ve kablo kesme senaryoları üzerine çalıştılar. Çünkü Çin'den bu yönde bir saldırı bekliyorlar. Ülkenin askeri ve siyasi problemlerine geçiyoruz. Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı eyalet görüyor ve barışçıl birleşmeyi zorluyor. Ayrıca Tayvan Boğazı'nın kontrolü üzerinde problemler söz konusu. 2025 yılının Mayıs ve Ekim aylarında Çin tarafından Joint Sword tatbikatları düzenlendi. Ayrıca çok sayıda hava savunma alanları ihlal edildi. 2025 Nisan'da 27 uçak ve 9 gemiyle hem havadan hem denizden sınır tacizleri yapıldı. Şubat 2025'te Togolese gemisi tarafından Pengu isimli denizaltı iletişim kablosunu kestiği öne sürüldü. Ayrıca sahte AIS sinyalleriyle gemilerin gizlenmesi iddiası gündeme geldi. Bunun üstüne Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'le yakınlaştı. Drone üretiminde bilgi alışverişi ve siber güvenlik anlaşmaları yaptı. 2025'te 4 eski subay casusluk iddiasıyla tutuklandı. Yarbay Hisim Pengsheng 15 milyon dolar karşılığında helikopter kaçırıp Çin anakarasına gitmeyi planlamıştı. Hisin ve Chen Yuxin tarafından casusluk ağı kurulduğu iddia edildi. 7'si aktif, 3'ü emekli olmak üzere 10 kişilik bir ağ kuruldu. Askeri konumların ve özel bilgilerin ve benzeri farklı detayların raporlandığı öne sürüldü. Tayvanlı olup Çin'le yakın ilişkileri olan askeri kişiler yakın incelemeye alındı. Ayrıca Tayvan, Filipinler ve Japonya ile işbirliğini arttırdı. Bishi kanalında ortak devriye yapıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden döneminde yoğun silah satışları yapıldı. Ekonomide CHIPS Act ile Tayvan'ı tedarik zincirine entegre etti. Biden, Quad ve AUKUS'la Tayvan'ı diğer üye ülkelerin yanına eklemlendirdi. Eski Temsilciler Başkanı Pelosi Tayvan'ı ziyaret etti. Kendisine devlet başkanı protokolü uygulandığı için Çin'le gerginlik tırmandı. Trump döneminde daha çok ticari ilişkiler arttı. Özellikle çip üretim devi TSMC'ye 100 milyar dolarlık ek teşvik verildi. Ek olarak Amerika topraklarındaki fabrikalarını genişletmesine karar verildi. Ama Trump bu jestlerine karşılık Tayvan'dan 100 milyar dolarlık savunma harcaması talep etti. Görüşmeler sürüyor. Denizaltı kablolar ve yapay zeka konusunda işbirlikleri arttırıldı. Sonuç olarak güçlü ekonomisi ve yoğun Amerikan desteğiyle Tayvan, Pasifik bölgesinde önemli bir güç haline geldi. Çok sayıda deniz aracını kendi kapasitesiyle geliştirebilmesi önemli. Küresel çip üretiminde zirvede olması sebebiyle tüm dünya devletleri Tayvan'ın içine gireceği bir gerginliği istemiyor. Çünkü bu tüm ülkelerdeki endüstrileri etkileme ihtimalini ortaya çıkaracaktır. Çin'in Tayvan'a mermi dahi satan şirketlere yaptırım uygulaması, Türk savunma sanayisinin bu topraklara açılmasını engelliyor. Tayvan'ın devlet olarak tanınmasını da istemeyen Çin yönetimi sebebiyle diğer devletlerle Tayvan arasındaki ilişkiler düşük seviyede ilerlemek zorunda. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.
Küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen dünyanın en çok silah ithal eden ülkelerinden olan Tayvan'dan bahsedeceğiz. Savunma envanterinin %77'si 1979-2020 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırmasına göre Tayvan, küresel silah ithalatında 11. sırada.